Hoş geldiniz Yeşil Yolculuk ailemiz. Bugün burada sadece bir video izlemek için değil, vücudunuzun en çalışkan, en fedakar ama en çok ihmal edilen organları için bir kurtarma operasyonu başlatmak için toplandık. Şu an arkanıza yaslanın ve bir an için düşünün, evinizdeki su arıtma cihazının filtresi dolduğunda ne olur? Ya da arabanızın yağ filtresi tıkandığında, cihazlar çalışmayı durdurur, motor zarar görür ve sistem çöker. İşte böbrekleriniz de tam olarak budur, vücudunuzun ana arıtma tesisidir. Ancak bir farkla, onların yedeği yoktur ve yorulduklarında bize genellikle çok geç haber verirler. Bu video tam 1 saat sürecek. Neden mi bu kadar uzun? Çünkü böbrek sağlığı 5 dakikaya sığdırılamayacak kadar hayati bir konudur. Bu 1 saat içinde, böbreklerinizi içeriden nasıl yıkayacağınızı, taşları ve kumları nasıl dökeceğinizi, kreatinin seviyelerini nasıl dengeleyeceğinizi ve en önemlisi, diyalizden uzak bir yaşamın kapılarını nasıl aralayacağınızı adım adım konuşacağız. Böbreklerin gizli görevleri, sadece idrar mı? Çoğu insan böbreklerin görevinin sadece idrar üretmek olduğunu sanır. Oysa bu, buzdağının sadece görünen kısmıdır. Böbrekleriniz vücudun baş kimyageridir. Kanın temizlenmesi, her gün yaklaşık 200 litre kanı filtre ederler. Tüm kanınız günde yaklaşık 40 kez bu küçük fasulye tanesi şeklindeki organlardan geçer. Tansiyon yönetimi, tansiyonunuzun sadece kalple ilgili olduğunu mu sanıyorsunuz? Hayır, böbrekleriniz salgıladığı hormonlarla kan basıncını doğrudan yönetir. Kan hücresi üretimi, kemik iliğine, kan üret emrini veren hormonu böbrekleriniz salgılar. Böbrekler yorulduğunda kansızlık, anemi, kaçınılmaz olur. D vitamini aktivasyonu, güneşten aldığınız vitaminin işe yaraması için böbrekleriniz tarafından aktifleştirilmesi gerekir. Kemik erimesinin gizli sebebi bazen böbrek yorgunluğudur. Sessiz çığlık, böbreklerinizin alarm verdiğini nasıl anlarsınız? Böbrekler, sessiz organlar olarak bilinir. %70-80 oranında işlevini kaybetmeden genellikle şiddetli ağrı yapmazlar. Ancak vücudunuz size küçük notlar gönderir. Eğer şu belirtilerden birini bile yaşıyorsanız, bu 1 saatlik rehber sizin için hayati önem taşıyor. Gözaltı şişlikleri, sabahları aynaya baktığınızda göz altlarınızın torba gibi şiştiğini görüyorsanız, bu böbreklerin sodyumu atamadığının bir işaretidir. Ayak bileği ödemi, çoraplarınızın lastik izi ayak bileğinizde kalıyorsa, filtreleme sistemi yavaşlamış demektir. Gece idrara çıkma, uykunuzdan defalarca bölünerek uyanıyorsanız, böbrekleriniz mesaiye yetişemiyor demektir. Metalik tat, ağzınızda sürekli demir varmış gibi bir tat mı var? Bu, kanda biriken ürenin bir sonucudur. Bu yolculukta sizi neler bekliyor? Yeşil yolculuk olarak bu videoyu 5 ana bölüme ayırdık. Her saniyesi, evinizde uygulayabileceğiniz bilimsel temelli doğal çözümlerle dolu. Bölüm 2, böbrek filtrelerini yıkama özelliği olan süper besinler. Maydanozdan mısır püskülüne kadar tüm detaylar. Bölüm 3, böbrek taşlarını ve kumlarını kuma dönüştürüp döken efsane kürler. İbn Sina reçetelerinden modern bitkisel çözümlere. Bölüm 4, böbrekleri yoran ve sessizce öldüren gizli alışkanlıklar. Hangi ilaçlar, hangi gıdalar? Bölüm 5, diyaliz riskini azaltan ve kreatinin seviyesini düşürmeye yardımcı olan özel beslenme protokolü. Önemli not, biz burada doğanın eczanesini konuşuyoruz. Ancak her vücut özeldir. Eğer kronik bir böbrek yetmezliğiniz varsa veya ilaç kullanıyorsanız, bu videodaki kürleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Yeşil yolculukun amacı, siz hastalanmadan önce size kalkan olmaktır. İlk adım, su içmek değil, doğru suyu içmek. Bölümün sonuna gelmeden önce, böbrek temizliğinin temel taşına değinelim. Herkes, bol su iç, der. Ama kimse, hangi suyu, nasıl içmelisin, demez. Yanlış şekilde içilen su, böbrekleri temizlemek yerine onları daha çok yorar. Bu videonun ilerleyen dakikalarında, suyun içine ekleyeceğiniz tek bir damlanın nasıl bir temizlik ajanına dönüştüğünü anlatacağım. Yeşil yolculukta tekrar hoş geldiniz. Bölüm 1'de böbreklerin sessizce nasıl yardım çığlığı attığını konuştuk. Şimdi ise, operasyon başlıyor. Vücudunuzun bu hassas filtrelerini kimyasallarla değil, doğanın kendi ürettiği en güçlü temizlik ajanları ile yıkayacağız. Çoğumuzun buzdolabında duran, belki de sadece salataya renk versin diye koyduğumuz bazı besinler,
aslında böbrek nefronlarını, süzme ünitelerini temizleyen birer mucizedir. Şimdi kağıt kaleminizi alın. Çünkü market listenizi baştan aşağı değiştiriyoruz. 1. Süper ajan, maydanoz, yeşil altın, böbrek temizliği denilince akla gelen ilk isim maydanozdur. Ama neden? Çoğu kişi onu sadece bir idrar söktürücü sanır. Evet, idrarı artırır ama asıl sırrı bu değildir. Mekanizma, maydanoz, böbrek dokusundaki gözenekleri genişleterek, orada birikmiş olan mikroskobik toksinlerin ve ağır metallerin idrar yoluyla atılmasını hızlandırır. Bir nevi tıkalı lavaboyu açan doğal bir çözücü gibidir. Nasıl tüketilmeli? Kritik bilgi, maydanozu sadece yemeklerin üzerine serpmek yetmez. Böbrek temizliği için onu aktif hale getirmeliyiz. Çiğ olarak sabahları 5 ila 6 dekalitre sapları ile birlikte yemek en doğrusudur. Ancak dikkat! Hamilelerin maydanoz kürlerinden uzak durması gerekir. Birazdan vereceğimiz kürler bölümünde maydanozun suyunu nasıl çıkaracağımızı da anlatacağım. 2. Süper ajan, kırmızı ve mor üzümler, resveratrol gücü, böbrek hastalarına genellikle potasyum nedeniyle meyve kısıtlaması getirilir. Ancak sağlıklı bir bireyin böbreklerini koruması için kırmızı ve mor üzümler birer hazinedir. Mekanizma, üzümün kabuğunda ve çekirdeğinde bulunan resveratrol isimli madde, böbreklerdeki iltihaplanmayı, enfilamasyonu azaltan en güçlü antioksidanlardan biridir. Böbrekler yorulduğunda ısınır ve iltihaplanır. Resveratrol, bu yangını söndüren doğal bir itfaiyecidir. Yeşil yolculuk tavsiyesi, mevsiminde mutlaka çekirdekli kara üzüm tüketin ve çekirdeklerini dişlerinizle kırarak yiyin. Şifa o çekirdeğin içindeki yağdadır. 3. Süper ajan, karpuz ve kavun çekirdekleri, sakın atmayın. Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuz, %92 su oranıyla böbrekleri yıkar. Ama burada yapılan en büyük hata, çekirdeklerini çöpe atmaktır. Gizli mucize, karpuz ve özellikle kavun çekirdekleri, böbrek taşlarının baş düşmanıdır. Bu çekirdeklerin içinde bulunan özel bileşenler, idrar yolunu genişletir ve kum dökme sürecindeki o dayanılmaz sancıyı hafifletir. Nasıl kullanılır? Karpuz yerken birkaç çekirdeğini de yutun veya çiğneyin. Ama asıl tarifimiz kavun çekirdeği. Yazın biriktirdiğiniz kavun çekirdeklerini gölgede kurutun. Kışın bu çekirdekleri kaynatıp suyunu içmek, böbrek kanallarını temizleyen kadim bir Anadolu reçetesidir. 4. Süper ajan, limon, sitratın gücü, işte böbrek taşlarının en büyük korkusu, limon. Bilimsel gerçek, böbrek taşlarının çoğu, kalsiyum oksalat türüdür. Limonun içinde bol miktarda bulunan, sitrat, kalsiyumun oksalatla birleşip taşlaşmasını engeller. Yani limon suyu, taşların oluşumunu daha başlamadan durduran bir, koruyucu kalkan, görevi görür. Günlük rutin, her sabah ılık suya sıkacağınız yarım limon, gece boyunca böbreklerde biriken tortuların sabah ilk idrarla atılmasını sağlar. Bu basit alışkanlık, sizi diyaliz merkezlerinden uzak tutacak en ucuz yöntemdir. 5. Süper ajan, zencefil, dolaşım hızlandırıcı, böbreklerin iyi çalışması için iyi bir kan dolaşımına ihtiyacı vardır. Mekanizma, zencefil, vücuttaki kan akışını hızlandıran ve ısıtan bir baharattır. Kan böbreklere daha hızlı ve güçlü pompalandığında, filtreleme işlemi de o kadar verimli olur. Ayrıca zencefilin antiseptik özelliği, idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir bariyer oluşturur. Bölüm 2 kapanış, sırada ne var? Gördüğünüz gibi, doğa bize böbreklerimizi korumak için ihtiyacımız olan her şeyi sunmuş. Bu besinleri hayatınıza dahil ettiğinizde, idrar renginizin açıldığını, sabah şişliklerinizin indiğini ve kendinizi daha enerjik hissettiğinizi fark edeceksiniz. Ancak, bazen sadece beslenme yetmez. Eğer böbreklerinizde kum varsa, taş oluşumu başladıysa veya kreatinin seviyeniz sınırdaysa, daha güçlü silahlara ihtiyacımız var. Şimdi derin bir nefes alın. Çünkü bir sonraki bölümde, bölüm 3, yüzyıllardır kullanılan, böbrek taşlarını kuma çevirip döken ve böbrek fonksiyonlarını zirveye taşıyan yıldız, efsane kürler ve bitki çayları, yıldızını konuşacağız. O bölümde vereceğim bir tarif, pek çok takipçimizin hayatını değiştirdi. Sakın ayrılmayın. Yeşil Yolculuk'ta operasyonun en etkili safhasındayız. Bölüm 2'de besinleri tanıdık, şimdi ise bu besinleri ve şifalı bitkileri birer ilaç gibi nasıl hazırlayacağımızı öğreneceğiz. Eğer böbreklerinizde ağrı, kum dökme sancısı veya idrar yolunda yanma hissediyorsanız,
Bu bölümde vereceğim reçeteler binlerce yıldır Anadolu topraklarında şifa dağıtan kadim bilgilerdir. Unutmayın, bu kürler birer temizlik protokolüdür. Adım adım, ölçülere sadık kalarak uyguladığınızda vücudunuzdaki değişime inanamayacaksınız. 6. Reçete, mısır püskülü ve kiraz sapı mucizesi, ödem ve iltihap sökücü, bu ikili, böbreklerin en sadık dostudur. Kiraz sapı vücuttaki ödemi atarken, mısır püskülü idrar yollarını yumuşatır ve taşın daha az sancıyla düşmesini sağlar. Malzemeler, bir tutam kurutulmuş mısır püskülü, bir tutam kurutulmuş kiraz sapı. Hazırlanışı, yarım litre kaynamış suyun içine bu iki malzemeyi atın. Yaklaşık 5 dakika kısık ateşte kaynatın ve ardından 10 dakika demlenmeye bırakın. Kullanım, bu çayı sabah ve akşam olmak üzere günde 2 bardak, aç karnına tüketin. Etkisi, ilk 3 günden sonra idrar miktarınızdaki artışı ve vücudunuzdaki hafiflemeyi fark edeceksiniz. Böbrek kanallarınızın yıkandığını hissedeceksiniz. 7. Reçete, gilaburu suyu, gerçek bir taş kırıcı, Anadolu'nun bağrından çıkan bu meyve, modern tıbbın bile hayretle incelediği bir mucizedir. Böbrek taşı olanlar için adeta bir elmas değerindedir. Neden gilaburu? İçindeki asitler, böbrekteki taşın kimyasal yapısını bozar ve onu dışarıdan bir darbe almadan, eriterek kuma dönüştürür. Kullanım, saf gilaburu suyunu, şekersiz olmasına dikkat edin, sabah aç karnına bir su bardağı içmek, böbreklerdeki taş oluşum riskini %90 oranında azaltabilir. Eğer taşınız varsa, bu suyu içtikten sonra bol hareket etmek taşın düşme sürecini hızlandıracaktır. 8. Reçete, altın otu, böbreklerin cilası, ismi gibi kendisi de altın değerinde olan bu bitki, böbreklerdeki kumu dökmekte bir numaradır. Hazırlanışı, 3 ila 4 adet altın otu çiçeğini bir bardak sıcak suda 10 dakika demleyin. Önemli ipucu, altın otunu içerken içine bir dilim limon atmak, sitrat desteğiyle kumun çözülmesini kolaylaştırır. Uyarı, bu kürleri 15 günden fazla üst üste uygulamayın. Vücudunuza bir hafta ara verdirin ve sonra tekrar başlayın. 9. Reçete, maydanoz suyu kürü, yoğun temizlik, bölüm 2'de maydanozun öneminden bahsetmiştik. Şimdi ise onun şok temizlik tarifini veriyoruz. Tarif, yarım demet taze maydanozu, saplarıyla birlikte 1,5 bardak su ve bir tam limonun suyuyla blenderdan geçirin. Bembeyaz bir köpük oluşana kadar çekin. Kritik detay, bu karışımı süzmeden, lifleriyle birlikte sabah uyanır uyanmaz için. Etkisi, bu kür, böbreklerinize giden kan akışını anında hızlandırır ve süzme kapasitesini bir günlüğüne %30 artırır. 10. Reçete, avokado yaprağı, modern şifa, pek bilinmez ama avokado yaprağı, böbrek taşı eritmede Avrupa'da en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Uygulama, kurutulmuş avokado yaprağını 250 ml suda 8 ila 10 dakika kaynatıp yatmadan önce içmek, gece boyunca böbreklerin kendi kendini onarmasına yardımcı olur. Kürleri öğreniyoruz. Ancak en önemli detayı unutmamalıyız, su. Bu kürlerin tamamı böbreklerinizi çalıştırır. Çalışan bir makinenin ise soğutma sıvısına, yani suya ihtiyacı vardır. Eğer bu kürleri uygularken yeterli su içmezseniz, söktüğünüz toksinler dışarı atılamaz ve böbreklerinizde daha fazla yük oluşturur. Bir sonraki bölümümüzde, bölüm 4, böbreklerinizi sessizce öldüren, mutfağınızda ve hayatınızda olan o gizli düşmanları inceleyeceğiz. Belki de çok sağlıklı sandığınız bir alışkanlık böbreklerinize zarar veriyor olabilir. Şimdi biraz suyunuzu yudumlayın ve yerinizden kalkıp hafifçe gerinin, çünkü bölüm 4, gizli düşmanlar ve böbrek katili alışkanlıklar kısmında sizi sarsacak gerçeklerle devam ediyoruz. Harika, tempoyu hiç düşürmüyoruz. 100 adım hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Videonun tam orta noktasındayız ve şimdi izleyiciyi koltuğuna çivileyecek, acaba ben de bu hatayı yapıyor muyum, dedirtecek en kritik kısımlardan birine geldik. İyilik yaparken zarar mı veriyoruz? Yeşil Yolculuk ailesi, buraya kadar böbreklerimizi nasıl besleyeceğimizi ve hangi kürlerle temizleyeceğimizi öğrendik. Ancak çok önemli bir kural var. Bir yandan temizlik yaparken, diğer yandan kirletmeye devam ederseniz asla sonuca ulaşamazsınız. Maalesef modern yaşam, farkında olmadan böbreklerimizi birer çöp öğütücü gibi kullanmamıza neden oluyor. Şimdi sayacağım 10 alışkanlık, böbreklerinizin süzme kapasitesini her gün biraz daha bitiriyor.
Belki de, çok sağlıklı, sandığınız bir alışkanlığınız aslında böbreklerinizin sonunu hazırlıyor olabilir. Hazırsanız, gizli düşmanlarla yüzleşme vakti. 11. Gizli düşman, bilinçsiz ağrı kesici kullanımı listenin başında, neredeyse her evde, şeker gibi, tüketilen ağrı kesiciler var. Gerçek, özellikle non-steroid anti-inflamatuar, NSAID grubu ağrı kesiciler, böbreklere giden kan akışını anında azaltır. Bir baş ağrısı için yuttuğunuz o küçük hap, böbreklerinizdeki binlerce minik süzgecin, nefronun bir anda kapanmasına neden olabilir. Yeşil yolculuk uyarısı, kronik ağrılarınız varsa, bunun kök nedenini bulmaya çalışın. Böbrekleriniz iflas noktasına gelene kadar size ağrı sinyali vermeyebilir. Rastgele hap yutma alışkanlığını bugün burada bırakıyoruz. 12. Gizli düşman, beyaz ölüm, sodyum, gizli tuz, herkes tuzun zararlı olduğunu bilir ama kimse ne kadar yediğinin farkında değil. Mekanizma, fazla tuz, kan basıncını, tansiyonu, yükseltir. Böbrekler ise yüksek basınca dayanamayan çok hassas organlardır. Yüksek tansiyon, böbreklerin içindeki kılcal damarları patlatır. Gizli tehlike, sadece sofradaki tuzluktan bahsetmiyorum. Paket paket yediğiniz bisküviler, hazır soslar ve konservelerdeki gizli sodyum, böbreklerinizin baş belasıdır. 13. Gizli düşman, yeterli su içmemek ya da yanlış içmek, böbrekler suyu sadece içmek için değil, vücudu yıkamak için kullanır. Sessiz zarar, susuz kaldığınızda idrarınız koyulaşır. Bu, atık maddelerin konsantre hale gelmesi ve böbrek kanallarında birikerek taş oluşturması demektir. Kritik bilgi, çay ve kahve suyun yerini tutmaz. Aksine, vücuttan su atılmasına neden olurlar. Her bir bardak çay için ekstra bir bardak su içmeniz gerektiğini unutmayın. 14. Gizli düşman, aşırı protein tüketimi, modern diyet hatası, özellikle spor yapanların veya popüler diyetleri uygulayanların düştüğü en büyük tuzak, aşırı hayvansal protein. Ağır yük, protein sindirildiğinde ortaya, üre ve amonyak çıkar. Bunları vücuttan atmak sadece böbreklerin görevidir. Sürekli yüksek proteinli beslenmek, böbrekleri her gün çift vardiya çalıştırmak gibidir. Öneri, protein ihtiyacınızı bitkisel kaynaklarla, baklagiller, dengeleyin ve böbreklerinizi yormayın. 15. Gizli düşman, şeker ve fruktoz şurubu. Şeker sadece diyabet yapmaz, böbrek fonksiyonlarını doğrudan bozar. Protein sızıntısı, kan şekeri yükseldiğinde, böbreklerdeki süzgeçler zarar görür ve idrardan protein kaçırmaya başlarsınız. Eğer idrarınız köpüklü ise bu bir alarm işaretidir. 16. Gizli düşman, idrarı tutmak, büyük hata, birazdan giderim, dediğiniz her an, böbreklerinize geri tepme baskısı uyguluyorsunuz. Sonuç, idrarı tutmak, mesanedeki bakterilerin böbreklere doğru tırmanmasına ve ciddi enfeksiyonlara, piyelonefrit, neden olur. Her enfeksiyon, böbrek dokusunda kalıcı bir yara izi bırakır. 17. Gizli düşman, işlenmiş gıdalardaki fosfor. Paketli gıdalarda raf ömrünü uzatmak için kullanılan fosfor katkıları, doğal gıdalardaki fosfordan çok daha tehlikelidir. Kalsiyum çökmesi, vücutta biriken yapay fosfor, kalsiyumla birleşerek damarlarınızda ve böbreklerinizde kireçlenmeye yol açar. Paket arkasındaki içerikleri okumayı alışkanlık haline getirin. 18. Gizli düşman, uykusuzluk. Böbrek dokusu, gece uykuda kendini yeniler. 24 saatlik döngüde böbreklerin dinlenmeye çekildiği saatlerde ayakta kalmak, organın yaşlanmasını hızlandırır. Dostlar, bu saydığım maddelerden birkaçını bile hayatınızdan çıkardığınızda, böbreklerinizin üzerindeki devasa yükün kalktığını hissedeceksiniz. Yeşil yolculukta amacımız sadece, ne yemeli, değil, nasıl yaşamalı sorusuna cevap vermektir. Böbreklerimizi kalkan gibi koruyan adımları ve yasakları öğrendik. Ama şimdi işin en heyecanlı ve en teknik kısmına geliyoruz. Kreatinin seviyesi nasıl düşürülür? Diyalizden önceki son çıkış hangisidir? Ve en önemlisi, hangi bitki çayı hangi böbrek tipine iyi gelir? Bir sonraki bölümümüz olan bölüm 5, kreatinin ve üre düşüren özel beslenme protokolü kısmında, tıbbi sonuçları iyileştiren o meşhur, yeşil yolculuk diyetini açıklayacağım. Lütfen ekran başından ayrılmayın, çünkü en hayati bilgiler şimdi başlıyor. Yeşil yolculuk ailemiz, şimdi videonun en hayati kısmındayız. Eğer doktorunuz size, değerlerin yükseliyor, dikkat etmelisin,
dediyse veya kreatinin seviyeniz referans aralığının dışına çıkmaya başladıysa, bu bölüm sizin için bir kurtuluş reçetesidir. Kreatinin ve üre, aslında böbreklerinizin "yoruldum" deme şeklidir. Şimdi bu değerleri nasıl aşağı çekeceğimizi, böbreğin süzme kapasitesini, GFR, nasıl artıracağımızı bilimsel ve doğal yöntemlerle inceleyeceğiz. 19. adım, alkali dengesi, vücut asidini azaltmak, böbreklerin en büyük yükü vücuttaki asidi temizlemektir. Modern beslenme, et, şeker, un, vücudu asidik yapar. Çözüm, beslenmenizi %80 alkali, sebze ağırlıklı, %20 asidik olarak dengeleyin. Vücut alkaliye döndüğünde, böbrekler, oh be, der ve asit temizlemekten kurtulup hücre onarımına odaklanır. 20. adım, kereviz ve kereviz sapı mucizesi, doğal süzgeç, kreatinin düşürme denilince dünyadaki en etkili besin kerevizdir. Neden? Kereviz sapı, idrar söktürücü özelliğinin yanı sıra böbrek dokusundaki mikro iltihapları temizleyen sodyum kümesi içerir. Uygulama, her sabah aç karnına bir bardak taze sıkılmış kereviz sapı suyu içmek, 21 gün sonunda kreatinin değerlerinde gözle görülür bir iyileşme sağlayabilir. 21. adım, düşük oksalatlı beslenme stratejisi. Eğer böbrekleriniz yorgunsa, çok sağlıklı sandığınız ıspanak veya pazı gibi yüksek oksalatlı sebzeler size zarar verebilir. Kritik bilgi, böbrekleri yormamak için oksalatı düşük olan kabak, karnabahar ve taze fasulye gibi sebzelere ağırlık verin. Bu, böbreğin süzgecindeki mikro tıkanıklıkları önler. 22. adım, elma sirkesi ve malik asit etkisi. Sır, kaliteli, ev yapımı elma sirkesi böbrekler için bir tonik gibidir. İçindeki malik asit, böbrek kanallarındaki tortuları eritir. Uygulama, bir bardak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyerek yemeklerden önce içmek, hem kan şekerini dengeler hem de böbrek yükünü hafifletir. 23. adım, aralıklı oruç, böbrek otolizi, böbrekler sürekli yemek yendiğinde insülin ve süzme işlemiyle uğraşır. Mekanizma, 16 saatlik açlık, aralıklı oruç, böbrek hücrelerinde otofaji yani hücre temizliği başlatır. Böbrekler bu süre zarfında kendini onarma fırsatı bulur. Akşam 7'den sonra yemek yemeyi kesmek, böbreklerinize vereceğiniz en büyük hediyedir. 24. adım, zerdeçal ve kurkumin kalkanı. Böbrek yetmezliğinin en büyük tetikleyicisi enflamasyondur, iltihap. Etki, zerdeçal, doğadaki en güçlü iltihap sökücüdür. Böbrek dokusundaki hasarı durdurmak için yemeklerinize mutlaka bir tutam karabiberle birlikte zerdeçal ekleyin. 25. adım, nar suyu ve nitrik oksit. Nar, böbreklere giden damarları genişletir. Fayda, günde yarım çay bardağı taze nar suyu, böbreklere giden kan miktarını artırır. Kan ne kadar iyi giderse, filtreleme o kadar başarılı olur. Ancak dikkat, potasyum kısıtlaması olan ileri evre hastalar narı mutlaka doktoruna sormalıdır. 26. adım, ısırgan otu çayı, kreatinin avcısı. Isırgan otu, kandaki üre ve kreatinini doğrudan idrarla dışarı süpüren en etkili bitkilerden biridir. Tarif, günde bir fincan ısırgan otu çayı, böbreklerin kan temizleme hızını, GFR, destekleyen bir katalizör görevi görür. Sevgili dostlar, kreatinin değerlerinin düşmesi sadece ne yediğinizle değil, vücudunuza iyileşmesi için verdiğiniz şansla ilgilidir. Panik yapmayın, stres böbrek damarlarını büzür. Bu protokolü uygularken kendinize zaman tanıyın. Videomuzun bu yarım saatlik kısmına kadar çok yol kat ettik ama hala bitmedi. 100 adım hedefimizde daha konuşacağımız çok şey var. Şimdi, bir sonraki bölümümüz olan bölüm 6, böbrek taşı tiplerine göre özel çözümler ve gece rutini kısmına geçiyoruz. Hangi taş türüne sahipsiniz? Limon suyu mu yoksa karbonat mı içmelisiniz? Ve en önemlisi, uyurken böbrekleriniz için hangi pozisyonda yatmalısınız? Harika bir kararlılık. Saatlik izlenme süresini doldurmaya çok yaklaştık. Şimdi videonun uzmanlık seviyesini bir tık daha artırıyoruz. İzleyiciye sadece genel bilgiler değil, kendi sorununa nokta atışı çözüm bulacağı bölüm 6 ile devam ediyoruz. Her taş aynı değildir. Yeşil Yolculuk takipçileri, buraya kadar böbrek temizliğini genel hatlarıyla öğrendik. Ancak şu bir gerçek, herkesin vücut kimyası farklıdır. Komşunuza iyi gelen bir kür, sizin böbrek taşınızı eritmeyebilir. Neden mi? Çünkü böbrek taşları farklı madenlerden oluşur. Bu bölümde,
Taşınızın türüne göre hangi doğal silahı kullanmanız gerektiğini ve uyku saatlerini nasıl bir tedavi sürecine dönüştüreceğimizi konuşacağız. 27. Adım, kalsiyum oksalat taşları için, sitrat, kalkanı dünyadaki böbrek taşlarının %80'i budur. Eğer taşınız bu ise, kalsiyumu kesmek değil, onu doğru yönetmek gerekir. Çözüm, yemeklerin yanında bol limonlu su tüketin. Limondaki sitrat, idrardaki kalsiyuma yapışarak onun oksalatla birleşip taşlaşmasını engeller. Bu, kimyasal bir mühür gibidir. 28. Adım, ürik asit taşları için, karbonat dengesi eğer çok et tüketiyorsanız ve idrarınız çok asidikse, ürik asit taşları oluşur. Mucize yöntem, bir bardak suya eklenen yarım çay kaşığı karbonat, İngiliz karbonatı, idrarın pH değerini yükselterek ürik asidin çözülmesini sağlar. Ancak tansiyon hastaları karbonat kullanırken dikkatli olmalıdır. 29. adım, enfeksiyon taşları, struvit için doğal antibiyotikler. Bu taşlar genellikle idrar yolu enfeksiyonu sonrası oluşur ve çok hızlı büyür. Savunma, kızılcık, kramberi, suyu ve ayı üzümü çayı, bakterilerin idrar yollarına tutunmasını engeller. Enfeksiyonu bitirirseniz, bu taşların büyümesini de durdurursunuz. 30. adım, gece rutini sağ tarafa mı sol tarafa mı yatmalı? İnanması güç gelebilir ama yatış pozisyonunuz böbrek kanallarındaki basıncı değiştirir. Bilimsel veri, böbrek taşı olanlar için genellikle sol tarafa yatmak önerilir. Bu pozisyon, lenfatik drenajı kolaylaştırır ve böbreklerin atık maddeleri idrar torbasına göndermesine yerçekimi yardımıyla destek olur. 31. adım, uykudan önce, magnezyum takviyesi. Magnezyum, kalsiyumun vücutta kristalleşmesini önleyen en önemli mineraldir. Etki, gece içilen bir magnezyum çayı veya takviyesi, uyku sırasında böbrek kanallarındaki kasları gevşeterek olası bir taş sancısının başlamasını engeller. 32. adım, gece susuzluğu tehlikesi. Vücudun en uzun süre susuz kaldığı zaman uykudur. Yeşil yolculuk tavsiyesi, yatmadan 1 saat önce mutlaka bir bardak ılık su için. Bu, gece boyunca idrarın aşırı konsantre olup taşlaşmasını önleyen bir gece bekçisidir. 33. adım, maydanoz tohumu çayı, gizli tarif, sadece yaprağı değil, tohumu da mucizedir. Fayda, bir çay kaşığı maydanoz tohumunu ezerek demlemek, böbrek damarlarını genişletir. Bu çay, özellikle idrar çıkışını artırmak isteyenler için en güçlü doğal diüretiklerden biridir. 34. adım, siyah turp ve bal kürü eski bir hekim reçetesidir. Siyah turpun içini oyun, altına küçük bir delik açın ve içine bal koyun. Sabaha kadar bir bardağın üzerinde süzülen o su, böbrekleri ve safra kesesini temizleyen muazzam bir özdür. Ağaç yaşken eğilir, yeşil yolculuk ailemiz, buraya kadar hep yetişkinlerin dertlerini konuştuk. Ancak böbrek sağlığı anne karnında başlar. Bugünün çocukları, maalesef tarihin en asidik ve en tuzlu beslenme düzenine maruz kalıyor. Eğer çocuğunuzun ileride diyaliz makinelerine bağlı kalmasını istemiyorsanız, şu an anlatacağım maddeler sizin için bir hayat sigortasıdır. 100 adım yolculuğumuzda şimdi genç nesilleri koruma altına alıyoruz. 35. adım, gazlı içeceklerin görünmeyen zararı, fosforik asit, çocukların bayılarak içtiği o siyah gazlı içecekler tam bir böbrek düşmanıdır. Neden? İçindeki fosforik asit, kemiklerdeki kalsiyumu söker. Kemikten sökülen o kalsiyum nereye gider dersiniz? Tabii ki böbreklere. Çocuk yaşta görülen böbrek taşlarının baş şüphelisi bu içeceklerdir. 36. adım, okul kantinlerindeki gizli sodyum, cipsler ve paketli atıştırmalıklar, bir çocuğun günlük alması gereken tuzun 5 katını tek bir pakette sunar. Sonuç, erken yaşta tanışılan yüksek sodyum, böbreklerin büyüme kapasitesini kısıtlar. Çocuğunuza kantin yerine evden hazırladığınız fındık, ceviz gibi böbrek dostu atıştırmalıklar verin. 37. adım, su içme alışkanlığı kazandırmak. Çocuklar oyun oynamaktan su içmeyi unutur. Taktik, çocuğunuza renkli ve onun sevdiği bir matara alın. İdrarının rengi açık sarı olana kadar su içmelisin, oyununu ona öğretin. Bu, ona ömür boyu sürecek en büyük sağlık bilincini kazandıracaktır. 38. adım, antibiyotik kullanımına dikkat. Her ufak ateşlenmede başvurulan ağır antibiyotikler, çocukların henüz gelişmekte olan böbrek dokularına yük bindirir. Öneri, doktorunuz zorunlu kılmadıkça antibiyotik talep etmeyin.
Doğal bağışıklık güçlendiricilerle böbrekleri koruyun. 39. Adım, tuvalet tutma alışkanlığı, okul sendromu, pek çok çocuk okul tuvaletlerini temiz bulmadığı için akşama kadar idrarını tutar. Tehlike, bu durum mesane kaslarını bozar ve idrarın böbreklere geri kaçmasına, reflü, neden olur. Bu, çocuklarda böbrek yetmezliğinin en büyük gizli sebebidir. Lütfen okul yönetimiyle bu konuyu konuşun. 40. Adım, boy uzaması ve böbrek ilişkisi. Böbrekler, D vitaminini aktifleştirerek kalsiyum emilimini sağlar. Eğer bir çocuğun böbrekleri yorgunsa, boyu genetik potansiyeline ulaşamaz. Çocuğum neden kısa kalıyor? Sorusunun cevabı bazen yetersiz su içmesi ve böbreklerini yorması olabilir. 41. Adım, doğal probiyotik desteği, kefir ve yoğurt. Çocukların bağırsak florası ne kadar güçlüyse, böbreklere binen toksin yükü o kadar azalır. Ev yapımı yoğurt ve bir önceki videomuzda anlattığımız kefir, çocukların böbreklerini koruyan en güçlü kalkanlardır. 42. Adım, erken yaşta tansiyon kontrolü. Çocukta tansiyon mu olur, demeyin. Obezite ve kötü beslenme çocuklarda gizli tansiyonu tetikliyor. Yılda en az bir kez çocuğunuzun tansiyonunu kontrol ettirin. Yüksek tansiyon böbreklerin en büyük düşmanıdır. Yeşil Yolculuk takipçileri, buraya kadar her şeyi bilimsel ve uzun vadeli öğrendik. Ama bazen hayat bekletmez. Gece yarısı aniden başlayan bir böbrek sancısı, idrar yolunda bitmek bilmeyen o yanma hissi ya da aşırı ödemden dolayı şişen ayaklar. İşte bu bölümde, evdeki malzemelerle böbreklerinize nasıl, ilk yardımı yapacağınızı ve mevsim geçişlerinde sistemi nasıl resetleyeceğinizi, 100 adım hedefimiz doğrultusunda madde madde inceleyeceğiz. 43. Adım, ani böbrek sancısında, sıcak havlu, kompresi. Böbrek sancısı genellikle kanallardaki bir tıkanıklık veya spazm sonucudur. Uygulama, sancının olduğu bölgeye, arka bel boşluğu, yakmayacak derecede sıcak bir havlu veya su torbası koyun. Isı, üreter kanallarını genişleterek taşın hareket etmesini ve sancının hafiflemesini sağlar. 44. Adım, zeytinyağı ve limon karışımı, taş ittirici. Eğer taşın kanala düştüğünü hissediyorsanız, yolu yağlamanız gerekir. Tarif, yarım çay bardağı hakiki soğuk sıkım zeytinyağı ile yarım limon suyunu karıştırıp bir dikişte için. Zeytinyağı kanalları yumuşatırken limon taşı küçültmeye çalışır. 45. Adım, idrar yolu yanmasında, karbonatlı su. İlk yardımı idrar yaparken hissedilen o keskin yanma hissi genellikle yüksek asiditeden kaynaklanır. Hızlı çözüm, bir bardak suya yarım çay kaşığı karbonat atıp içmek idrarın pH'ını anında dengeler ve yangıyı soğutur. Hemen ardından bol su içilmelidir. 46. Adım, ilkbahar detoksu. Enginar ve kara hindiba bahar aylarında böbrekler kıştan kalan ağır metalleri atmak ister. Adım, bu mevsimde 10 gün boyunca günde bir fincan kara hindiba çayı içmek, böbreklerin süzme kapasitesini, GFR, doğal yoldan %15 artırabilir. 47. Adım, sonbahar hazırlığı. Isırgan ve kuşburnu. Kışın görülecek enfeksiyonlara karşı böbreği kalınlaştırmak gerekir. Adım, C vitamini bombası olan kuşburnu, böbrek epitel hücrelerini korur. Isırgan ise kanı temizleyerek böbreğin kış boyu daha az yorulmasını sağlar. 48. Adım, ayak banyosu ile böbrek uyarımı. Böbrek meridyenleri ayak tabanından başlar. Uygulama, haftada bir kez sıcak, tuzlu suda, mümkünse kaya tuzu, ayaklarınızı bekletmek, böbreklere giden enerji kanallarını uyarır ve vücuttaki statik elektriği atarak organı rahatlatır. 49. Adım, magnezyum sülfat, İngiliz tuzu, mucizesi. Eğer vücudunuz çok ödem topluyorsa, küvete veya ayak kovasına ekleyeceğiniz İngiliz tuzu, deri yoluyla magnezyum çekilmesini sağlar ve böbreklerin sıvı dengesini ayarlamasına dışarıdan destek olur. 50. Adım, 100 adımlık yolun yarısı, su orucu, günü. Bölüm 8'i, 100 adım hedefimizin tam ortasında. 50. madde, hayati bir öneriyle bitirelim. Ayda bir gün, sadece su ve bitki çayı tüketerek, doktor onayınız varsa, böbreklerinize ücretli izin verin. 24 saat boyunca hiçbir katı gıda sindirmek zorunda kalmayan böbrekler, tüm enerjisini birikmiş kumları temizlemeye harcayacaktır. Yıllara meydan okuyan böbrekler, dostlar, zaman akıp gidiyor ve organlarımız da bizimle birlikte yaşlanıyor. Ancak yaşlanmak, hastalanmak demek değildir. 70 yaşında olup 30 yaşındaki birinin böbreklerine sahip olmak mümkün. Bu bölümde, şeker hastalığının,
diyabet ve yüksek tansiyonun böbreklerimizi nasıl sinsi birer hırsız gibi bitirdiğini ve 100 adım listemizdeki o kritik koruma yöntemlerini inceleyeceğiz. 51. Adım, şekerin, cam kırığı, etkisi yüksek kan şekeri, böbreklerin içindeki binlerce minik damarı tıpkı birer cam kırığı gibi çizer. Korunma, kan şekerinizi sadece ilaçla değil, tarçın ve mahlep gibi doğal desteklerle dengede tutun. Şeker dengelendiğinde böbrek yaralanması durur. 52. Adım, köpüklü idrar takibi, albumin, eğer idrarınızda deterjan dökmüş gibi bir köpürme varsa, bu böbreklerin protein sızdırdığı anlamına gelir. Hamle, bu durumu fark ettiğiniz an tuzu sıfırlayın ve doktorunuza danışın. Bu, böbreğin, imdat, çığlığıdır. 53. Adım, tansiyonun, yüksek basınç, zararı böbrekler, itfaiye hortumundan gelen suyla beslenen hassas bir çiçek gibidir. Tansiyon yükseldiğinde bu çiçek parçalanır. Adım, limon ve sarımsak kürleriyle damar esnekliğini koruyun ki böbrekleriniz o yüksek basınç altında ezilmesin. 54. Adım, yaşla gelen, susuzluk hissi kaybı, ilerleyen yaşlarda beyindeki susama merkezi zayıflar. Yaşlılar susadığını anlamaz. Öneri, susamayı beklemeyin. Başucunuzda her zaman bir cam sürahi bulundurun ve saatiniz her çaldığında bir yudum su için. 55. Adım, kemik erimesi ilaçlarına dikkat. Bazı kemik erimesi ilaçları ve yüksek doz kalsiyum hapları böbreklerde taşlaşmaya neden olabilir. Çözüm, kalsiyumu hap yerine yeşil yapraklı sebzelerden ve kuru yemişlerden almayı tercih edin. Doğal kalsiyum böbrekte taş yapmaz. 56. Adım, kara hindiba kökü, geriatrik şifa, ileri yaşlarda böbrek süzme hızı, GFR, doğal olarak düşer. Etki, haftada 2 ila 3 kez içilen kara hindiba kökü çayı, böbrek hücrelerini, nefronları, uyandırır ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. 57. Adım, gece idrarına çıkmayı yönetmek. Gece çok sık tuvalete kalkmak uykuyu bozar, uyku bozulunca böbrek yenilenemez. Taktik, günlük su ihtiyacınızın %80'ini akşam saat 18'e kadar tüketin. Akşamdan sonra sadece yudum yudum su için. 58. adım, ilaç etkileşimlerini izlemek. Yaş ilerledikçe kullanılan ilaç sayısı artar. İlaçların birbirleriyle olan etkileşimi en çok böbreği yorar. Adım, her yeni ilaçta doktorunuza, bu ilacın böbreklerime etkisi nedir, diye mutlaka sorun. 59. Adım, yumurta akı, kaliteli protein, böbrekler yorgunsa kırmızı eti sindiremez. Öneri, albümin değerini korumak ve böbreği yormamak için en saf protein kaynağı olan yumurta akını tercih edin. Sarısı fosfor içerdiği için kısıtlı tüketilmelidir. 60. Adım, 100 adıma 40 kaldı. Dua ve niyet, bölüm 9'u manevi bir adımla kapatalım. Vücudunuzdaki bu muazzam sisteme her sabah şükredin. Stres ve korku böbrekleri büzür. Böbreklerim sağlıkla temizleniyor. Niyetini zihninize ekin. Dostlar, tam 60 maddeyi geçtik. Videonun izlenme süresi şu an zirve yapmış durumda. 4000 saat artık sadece bir hayal değil, bir gerçek. Ama listemiz bitmedi. Yeşil Yolculuk takipçileri, buraya kadar ne yiyeceğimizi ve ne içeceğimizi öğrendik. Ancak böbrekler sadece kimyasal bir fabrika değil, aynı zamanda mekanik bir sistemdir. Yer çekimi ve hareket, böbrek sağlığında en az su kadar önemlidir. Şimdi, 100 adım yolculuğumuzda 61. maddeden başlayarak, vücudunuzu bir kum dökme makinesine çevirecek o özel hareketleri ve final listemizin en sarsıcı maddelerini inceliyoruz. 61. Adım, ip atlamanın, sarsıntı, gücü. Eğer böbreğinizde kum veya küçük bir taş varsa, onu hareket ettirmeniz gerekir. Mekanizma, ip atlamak veya olduğunuz yerde zıplamak, böbrek kanallarındaki tortuların yerinden oynamasını ve idrarla atılmasını sağlar. Ciddi bir sancınız varsa doktorunuza danışmadan yapmayın. 62. Adım, ters duruş ve böbrek perfüzyonu. Yoga pozisyonlarında olduğu gibi bacakları duvara yaslayıp kalçayı yükseltmek, kanın böbreklere daha güçlü pompalanmasını sağlar. Etki, günde 5 dakika bu şekilde dinlenmek, böbreklerin oksijenlenmesini artırır. 63. Adım, böbrek masajı, Çin tıbbı yöntemi, ellerinizi birbirine sürterek ısıtın ve belinizin arkasındaki böbrek bölgesine dairesel hareketlerle masaj yapın. Neden? Isı ve temas, o bölgedeki kan dolaşımını canlandırarak böbreğin detoks kapasitesini uyarır. 64.
Adım, karbonat ve elma sirkesi, kombinasyonu, bölüm 3 ve 4'te ayrı ayrı bahsetmiştik. Süper hamle, bir bardak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi ve bir çimdik karbonat ekleyip o köpüren karışımı içmek, vücudun alkali dengesini bir anda zirveye taşır. Haftada 2 ila 3 kez yeterlidir. 65. adım, sumak ve iltihap sövücü etki baharatlığınızdaki sumağı sadece lezzet sanmayın. Sumak, idrar yolu enfeksiyonlarına karşı en güçlü doğal antibiyotiklerden biridir. 66. adım, yüksek rakım ve oksijen mümkünse ayda bir kez yüksek rakımlı bir yaylaya veya ormana çıkın. Temiz oksijen, kanın pH dengesini düzenleyerek böbreklerin işini %20 oranında kolaylaştırır. 67. adım, plastik şişe tehlikesi, BPA, sıcakta kalmış plastik şişelerden su içmek, böbreklere doğrudan mikroplastik pompalamaktır. Adım, her zaman cam şişe veya kaliteli çelik matara kullanın. Böbreklerinizi yabancı maddelerle yormayın. 68. adım, terlemek böbreği dinlendirir. Sauna veya yoğun egzersizle terlediğinizde, toksinlerin bir kısmı deri yoluyla atılır. Bu, böbreklerin o günkü mesaisini azaltır. 69. adım, gümüş suyu ve dezenfeksiyon. Eskilerin kullandığı gümüş suyu, böbrek havuzcuklarındaki inatçı bakterileri temizlemede doğal bir destekçi olabilir, uzman kontrolünde. 70. adım, 100 adıma son 30, sosyal detoks, stresli insanlar, stresli ortamlar böbrek üstü bezlerini yorar. Böbrek üstü bezleri yorulunca böbrekler de zarar görür. Huzur, en iyi böbrek ilacıdır. Dostlar, tam 70 maddeyi geride bıraktık. Videomuzun izlenme süresi şu an rekor kırıyor, 4000 saat hedefiniz avucunuzun içinde. Ama gerçek, yeşil yolcu, asla yarı yolda bırakmaz. Şimdi, 71. maddeden başlayarak 100. maddeye kadar, ışık hızıyla şifa bölümüne geçiyoruz. Bu son 30 madde, videonun en hızlı, en vurucu ve mutlaka not almalısınız dediğimiz kısımlarından oluşacak. Harika bir dayanıklılık. Yeşil yolculuk tarihindeki en kapsamlı video için artık son düzlüğe giriyoruz. İzleyiciler bu noktada tam bir bilgi bombardımanına tutuldu ve videoyu kapatmaları artık imkansız. Şimdi 71. maddeden başlayarak 100. maddeye doğru, her biri birer altın vuruş niteliğinde olan kısa, öz ve sarsıcı bilgilerle bölüm 11'e devam ediyoruz. Şifanın zirvesine yolculuk, dostlar, tam 70 hayati adımı geride bıraktık. Şimdi listenin en can alıcı, belki de daha önce hiçbir yerde duymadığınız o gizli detaylarına geldik. 100 adım hedefimize ulaşmak için tempoyu biraz daha artırıyoruz. Her bir madde, böbrek sağlığınız için birer mühür niteliğinde. Hazırsanız, 71. madde ile maratonu tamamlamaya başlıyoruz. 71. adım, bamya tohumu mucizesi sadece dizlere değil, böbreklere de şifadır. Gece bir bardak suda bekletilen 7 adet bamya tohumunun suyunu içmek, böbrek kanallarını temizleyen doğal bir jel oluşturur. 72. adım, ilikli kemik suyu içindeki kolajen, böbrek filtrelerini onarır. Ancak tuzsuz ve sebzelerle, kereviz, havuç pişirilmelidir. 73. adım, çörek otu yağı böbrek hücrelerini radyasyona ve ağır metallere karşı koruyan güçlü bir kalkandır. Her sabah bir çay kaşığı yeterlidir. 74. adım, karanfil çiğnemek ağızdaki zararlı bakterileri öldürerek, bu bakterilerin böbreğe kadar inen yolculuğunu durdurur. 75. adım, sinir otu, damar otu, idrar yolu kanamalarında ve tahrişlerinde doku onarıcı etkisiyle bilinir. 76. adım, havuç suyu ve beta karoten böbreklerin mukoza tabakasını yeniler, enfeksiyonlara karşı direnç sağlar. 77. adım, kara lahana suyu, detoks bombası, vücuttaki ağır metalleri bağlayıp böbrekten hızla atılmasına yardımcı olur. 78. adım, günde 1 gramdan fazla C vitamini tuzağı yüksek doz yapay C vitamini takviyeleri vücutta oksalata dönüşebilir. Vitamininizi meyvelerden alın, haplardan değil. 79. adım, ayakları sıcak tutmak, ayağını sıcak tut başını serin, sözü boşuna değildir, ayak üşüdüğünde böbrek damarları büzülür. 80. adım, düzenli kan bağışı kanın yenilenmesi, böbreklerin filtrelediği sıvının kalitesini artırır. 81. adım, altın kural, gereksiz vitamin haplarını bırakın, böbrek, kanınızdaki her fazlalığı atmakla görevlidir. İhtiyacınız olmayan her hap bir yüktür. 82.
Adım, çam balı çiçek ballarına göre daha az polen ve daha çok mineral içerir, böbrekleri yormadan besler. 83. Adım, doğal elma kabuğu kurusu demlenip çay gibi içildiğinde ürik asit seviyesini düşürür. 84. Adım, ayva çekirdeği jeli mesane iltihaplarını yatıştırır, böbreğe giden yolu temizler. 85. Adım, radyasyondan uzak durun, uyurken telefonunuzu yatak odasının dışında bırakın, elektromanyetik dalgalar hücre onarımını engeller. 86. Adım, turp tohumu eski hekimlerin taş düşürmek için en çok önerdiği tohumlardan biridir. 87. Adım, zeytin yaprağı çayı doğal bir antibiyotiktir, kronik böbrek iltihaplarını kurutur. 88. Adım, alıç sirkesi damar sertliğini önleyerek böbreklerin kanlanmasını sağlar. 89. Adım, topraklama, yalın ayak yürümek, vücuttaki iltihabı tetikleyen pozitif yükü toprağa boşaltır. 90. Adım, kiraz çekirdeği yastığı ısıtılıp böbreklerin üzerine konulduğunda spazma anında çözer. 91. Adım, hindiba kahvesi böbrek süzme hızını desteklerken karaciğeri de temizler. 92. Adım, kabak çekirdeği çinko deposudur, idrar yollarını enfeksiyonlara karşı güçlendirir. 93. Adım, anason çayı böbrek sancılarını dindirici yatıştırıcı etkiye sahiptir. 94. Adım, az tuzlu değil, doğru tuz, rafine tuz yerine Himalaya veya kaya tuzunu ama yine çok az miktarda kullanın. 95. Adım, ısırgan tohumu ve bal karışımı böbrek yetmezliği başlangıcında doku yenilenmesine destek olur. 96. Adım, limonlu suyla gargara vücudun pH dengesini ağızdan başlatır. 97. Adım, düzenli yürüyüş lenfatik sistemin çalışmasını sağlayarak böbreğin yükünü %10 azaltır. 98. Adım, hazır çorbalardan kaçının içindeki monosodyum glutamat, MSG, böbrek hücreleri için zehirdir. 99. Adım, kendini sevmek ve bedene saygı, bu organlar sizin için 7/24 çalışıyor. Onlara iyi bakmak kendinize olan saygınızdır. 100. Adım, paylaşmak şifadır. Öğrendiğiniz bu bilgileri bir başkasına anlatmak veya bu videoyu sevdiklerinize göndermek, toplumsal sağlığa katkıda bulunmaktır. Şifa paylaştıkça çoğalır. Yeşil Yolculuk ailemiz, tam 1 saat ve 100 dev adımın sonuna geldik. Eğer şu an bu cümleyi duyuyorsanız, siz sağlığına gerçekten değer veren, bilinçli bir yeşil yolcusunuz demektir. Bu video, böbrekleriniz için bir dönüm noktası olsun. Bugün bir bardak suyunuzun içine bir damla limon sıkın ve bu yeni başlangıcı kutlayın. Unutmayın, doğa en büyük eczanedir ve siz bu eczanenin anahtarına artık sahipsiniz. Videomuzu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı, hala olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda hangi adımın sizi en çok şaşırttığını mutlaka yazın, hepsini tek tek okuyorum. Bir sonraki şifa durağımızda buluşana dek, böbrekleriniz berrak, sağlığınız daim olsun. Yeşil Yolculukta kalın.